Arkadaşlar hepimiz evde televizyon kullanıyoruzdur diye tahmin ediyorum. Televizyonların bir kumandası olur. Uzaktandır bu kumanda. Ve ucunda şöyle bir ampul olur. Küçük bir lamba olur. Ve biz tuşa bastığımızda bu ampul üzerinden bir ışık çıkar. Bu ampul öyle gece lambası niyetine kullanılan bir şey değil. Bu kızıl ötesi dediğimiz gözle görülemeyen ışınları televizyona gönderen bir ampul arkadaşlar. Kızıl ötesi dedim, gözle görülemeyen dedim. Peki bugün bu ışığı görmeye var mısınız? Evet, deneyler, bilimsel deneyler bunlar için yapılır. Bir şeyi, olmazları oldurmak için yapılır. Biz de bugün bunu göreceğiz. Işık dalgalar halinde yayılır arkadaşlar. Ve gözümüz her dalga boyundaki ışığı göremez. Öyle olsaydı muhtemelen önümüzü göremezdik. Çünkü çevrede çok fazla aslında ışına maruz kalıyoruz. Elektromanyetik spektrumun içerisinde çeşit çeşit dalga boyunda ışınlar var. İşte bu elektromanyetik spektrumun içerisinde kızılötesi ışınların dalga boyu büyük dalga boyuna girer arkadaşlar. Kızılötesi ışının boyu 700 nanometre ile 1 milimetre arasında bir dalga boyundan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi peki kızılötesi ışınlara neden kızılötesi denmiş? Madem gözle göremiyoruz, bunun kızıl olduğunu nereden biliyoruz? Işınların dalga boyu büyüdükçe etkileri düşer ve renkleri kırmızıya yaklaşır. İşte bu kızılötesi de bu anlamda tanımlanmış. Yani büyük dalga boyuna sahip ve rengi kızıl ötesi. Çeşit çeşit ışınlar var dedik. Biraz size bunların boyutlarından bahsedeyim. Yakın kızıl ötesi ışınlar 700 nanometre ile 1400 nanometre arası. Orta kızıl ötesi ışınlar 1400 nanometre ile 3000 nanometre arası ve bir de uzak kızılötesi ışınlar var. Onlar da 3000 nanometre ile 1 milimetre arası. Kızılötesi ışınların kullanıldığı alanlar. Mesela gece görüşü. Gece görüş kameralarında kullanılan kızılötesi ışınlar gece daha iyi bir görüntü elde etmemizi sağlar. Tabii şimdi gelişen teknolojiyle beraber cep telefonları, kameraları dahi çok iyi görüntüler alırken eskiden böyle el kameralarının kızılötesi modu vardı. Gece onu açardın, böyle garip grup şekiller halinde görürdün dışarı. Biraz böyle siyah beyaz görürdün. Astronomi alanında kızılötesinden faydalanılıyor arkadaşlar. Bunun dışında tıbbi alanda kızılötesi ışınlar ve elektronik cihazlar, uzaktan kumanda. Evet, hayatımızın her alanında olan bir aslında ışın türü kızılötesi ışın. X-ray gibi düşünebilirsiniz. O da mesela devamlı AVM'lerde biz X-ray ışınlarına maruz kalıyoruz. Ya da ne bileyim işte röntgen filmleri. Bunlar hep ışın işte yani. Vücuda gelen ışınlar, onların dalga boyları aslında yarattıkları etkiyi bir şekilde gözlemlememizi sağlıyor. Burada da kızılötesi ışını göreceğiz. Bugün olayımız bu. Bu arada kızılötesi ışık aynı zamanda ısı olarak da hissedilir. Güneşten gelen kızılötesi ışınlar vücudumuzu ısıtıyor. Bütün dünyayı ısıtıyor. Güneşten kızılötesi ışınlar da geliyor diğer ışınların yanında. Peki dedik ki ışığı göreceğiz. Malzememiz ne? Malzemeler. Akıllı telefon, ayna. Şimdi gördüğünüz gibi yanımda bir televizyon var. Ve tabii ki Basfile Deneysel Bilim YouTube kanalı. Erhan'cığım 465 bin abonemiz var. Var mısın yıl sonuna kadar bunu 500 bin yapalım? Yapalım. Tabii ki siz yapacaksınız bunu arkadaşlar. Çünkü ben alırsam 165.001 olur. Bu arada ben sene sonuna kadar aslında 1 milyon isterim ama olur mu? Olur mu? Olmaz. 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 Bilim aşığı 1 milyon kişi bulabileceğimiz. Bulamayız biliyor musun? Şu an var ya çok hüzünlendim ya. Gerçekten hüzünlendim. Buraya bir duygusal müzik koyar mısın? Bir milyon abone. Yıl sonuna kadar. Abone nasıl olacağız? Fax mı çekmemiz lazım? Sen abone değil misin? Yok, olmadım daha önce. Abi biz bir niye göreyim uğraşıyoruz? dedim, kanal Gerçekten nereye gidecek? Adam. Ya böyle bir şey olamaz. Biz neyle uğraşıyoruz? Kimle uğraşıyoruz ya? Peki kolay mı abone olmak? Fax mı çekmemiz lazım? Kolay. Abone ol butonu var oraya. Basıyorsun, bildirimleri açıyorsun. Video geldikçe izliyorsun, yorum yapıyorsun. Etkileşimde bulunuyoruz. Ben bütün yorumları okuyorum. Hepsini okuyorum. Kalp atıyorum birçoğuna. Sevgi dolu bir insansın. Güzel de yorumlar geliyor. Kaç sene oldu be Erhan? 7 seneden fazla olmuş arkadaşlar. 250'den fazla video. Kolay değil. Evet. Şimdi ne yaptık? Televizyon açık. Burada kumanda. Ben şu kırmızı tuşa basarsam ne olur? Tabii ki televizyon kapanır. İçinde pil varsa ben ilk kumandan yani uzaktan kumandayı
kullanan kişinin duygularını çok merak ediyorum ben. Çok acayip bir şey çünkü yani. Çok büyük bir teknolojik alet gözüyle bakmışlardır şuna herhalde. Öyle değil mi? Uzaktan kumanda. Tabii canım. Çünkü eskiden çocukları kullanıyorlardı kumanda için. Televizyon kanalını Çocuktan kumanda diyebilir miyiz hocam? Çocuktan kumandalar varken uzaktan kumandaya geçiş bence hayırlı olmuş. Şimdi ben size şunun ucundan çıkan ışığı bir göstereyim mi? Bakın onu da başka bir şeyle göstereyim. Akıllı telefon. Evet. Akıllı telefonun kamerasını kullanacağım arkadaşlar. Ve bu kamera bize ışığı gösterecek. Işıkları bir kapatalım şöyle güzel görelim. Sevgili Can. Teşekkür ederim. Bakın. Şimdi şu uçtaki ışığa bir bakmanızı istiyorum. Bakın. İşte kızılötesi, yaralı müzesi, hareket edemem. Gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızılötesi ışınlar. Gördüğünüz gibi diyorum çünkü gördünüz. Nasıl gördünüz? Telefon kamerasıyla gördünüz. Bizim gözümüz göremese de telefonun kamerası bunu görebiliyor. Işınlar aslında dalgalar halinde hareket ediyor. Şimdi ışın bir yere çarptığı zaman geri dönüyor mu? Aslında evet dönüyor. Aslında aynaya bakmak zaten böyle bir şey. Bir ışık gözümüze giriyor arkadaşlar. Bakıyoruz, oradan çarpıp gözümüze geri dönüyor. Görme olayı zaten böyle gerçekleşiyor. Bir yol kat ediyor ışık. Peki kızılötesi ışınlar bir yol kat ediyorsa eğer, şuraya ayna koysam, bildiğimiz ayna, buraya doğru şöyle bir ışık göndersem buradan sekip televizyonu kapatabilir mi? Evet. Lanet olsun dostum, kapattı. Şimdi bastım tekrar açıldı fark ettiyseniz. Peki sadece açma kapama mı? Şu diğer tuşları acaba kullanabiliyor muyum? Bir onu da kontrol edelim. Resmen ışık bükücü. Arkadaşlar bakın. Aha, gerçekten oluyor ya. Bakın. Sağ, sol, sol. Şöyle göstereyim eş zamanlı da. Acayip ya. Acayip ya. Gerçekten aynadan sektiriyorum şu anda. Bu bize neyi anlatıyor? Aslında az evvel anlattığım şey. Yani ışık dalgalar halinde yayılıyor. Bir yere çarpıp geri dönüyor. Tabii ki her ışık değil. Dalga boyu daha düşük olan ışıklar arkadaşlar işte onlar bir yerlerin arkasına falan geçebiliyorlar yani. İşte X-ray'ler, röntgen falan. Ve bir yerlerden gözümüze geliyor yani. Biz bakıyoruz, gidiyor geliyor. Görme olayı bu zaten. Dolayısıyla burada fizik de devreye giriyor. Bunların hepsini görebiliyor olsaydık gerçekten bazı şeyleri göremiyor olmak daha iyi. Her şeyi görüyor olsaydık, bütün ışınları görüyor olsaydık gerçekten önümüzü göremezdik. Peki bu ışınları görebilen hayvanlar yok mu? Yani başka canlılar yok mu? Var. Mesela engerek yılanı arkadaşlar, gözünün kenarında çukurlar var. O sayede o çukurlar kızılötesi ışını algılayabiliyormuş. Yarasalar gece yönlerini bulmak için biliyorsunuz kördür yarasalar. Yani gözleri var ama çok az görüyorlar. Yönlerini tayin etmek için kızılötesi ışınları kullanıyorlar. Bazı yine canlılar ısısını algılamak için kızılötesi ışınları kullanıyor. Bir yemlerini öyle buluyorlar. O şekilde avlanıyorlar. Arkadaşlar bir kullanım alanından daha bahsedeyim. Arkeolojik kazılarda mesela kızılötesi ışınlar kullanılıyor. Kazı yapılacak yerin kızılötesi ışınla tespit edilebiliyor yerin altı. Orada bir tapınak mı var, bir ne var hepsini göremiyorlar da kazılacak yer en azından anlayabiliyorum. Meteorolojide kullanılıyor. Su buharı, işte o bulutlar, onların yer değişimleri vesaire bunların ölçümlenmesinde kullanılabiliyor kızılötesi ışınlar. Aynı zamanda sanat alanında da kullanılıyor. Mesela eski tarihi eserlerin, resimlerin özellikle yağlı boya resimlerin altında ne gibi daha önceden işlemler yapılmış, hangi katmanlardan oluşmuş, üstte lekeli mi, işte çamur mu var vesaire bunlar hep kızılötesi ışınlarla gözlemlenebiliyor. Ama bir alan daha var ki o da oldukça ilginç. Bu alan oldukça çevreci bir çözüm aslında. BASF'nin iştiraki olan Trinamix'in mobil yakın kızılötesi spektroskopi çözümü. Harika bir çözüm. Geliştirdikleri cihaz sayesinde plastik atıkları birbirinden ayrıştırabiliyorlar. Oldukça pratik. Önceden birçok geri dönüşüm şirketi için oldukça zahmetli olan atık ayrıştırma süreci bu yeni teknoloji sayesinde artık çok daha efektif ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.
Demek ki biz gözle göremesek de kızılötesi ışınlar çevremizde her daim bizimle birlikteler. Ve bir şekilde hayatımızı da kolaylaştırıyorlar. Şimdi size deneyimizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Soru geliyor. Deneyde televizyon kumandasının ışığını çıplak gözle göremediğimiz halde akıllı telefon kamerasıyla görebilmemizin nedeni nedir? A. Akıllı telefon kameraları kızılötesi ışığı algılayabilir. B. Televizyon kumandasının ışığı aslında görünür ışık spektrumundadır. Cevaplarınızı bekliyorum. Kızılötesi olmadığı sürece bu cevapları da görebileceğimi umut ediyorum arkadaşlar. Bol bol yazın. Kanalımıza abone olmayı, oldurmayı, videoları beğenmeyi, izlemeyi daha doğrusu unutmayın. Yeni bir şey öğrenmek için kanalda buluşalım. Yeni bir videoda buluşalım. Bilimle kalın. Hoşça kalın. Bir anda ben de kızılötesi olsam ne öyle görünmüyormuş.